Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için dikkat etmemiz gereken birkaç önemli püf noktadan bahsedeceğim. Özellikle orkidelere doğru gübre kullanımının nasıl olacağını da göstermek istiyorum. Orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını desteklemek için sarımsak kullanacağım. Özellikle orkidelerinizin sağlıklı kök ve yapraklara sahip olmasını istiyorsanız sarımsak kullanımı bu noktada çok önemli. Fakat sarımsak kullanımla ilgili birçok yanlış anlatım var. Kesinlikle bunları yapmamanız için bu videoyu çektim. Sizlere sarımsağı orkidelerde özellikle yaprak, dal ve köklerinde nasıl kullanacağımı göstereceğim. Bunun için bir diş sarımsağı kabuğundan ayırıyorum. Çok fazla sarımsak kullanmıyoruz. Sarımsak bildiğiniz üzere içerisinde bol miktarda antioksidan özelliği olan bir madde. Fakat sarımsağın aynı zamanda çok yakıcı bir özelliği vardır. Sarımsağı çok yakıcı özelliğinden dolayı yapraklarına direkt süremezsiniz ya da yapraklarına direkt gübre olarak veremezsiniz. Yapraklarının sararmasına ve ölmesine sebep olur. Ya da orkidelerin dallarına çiçek dalı çıkarabilmesi için sarımsağı süremeyiz. Bu kesinlikle doğru bir yöntem değildir. Dediğim gibi sarımsak faydalı olduğu gibi çok yakıcı özelliği olduğu için bunu direkt hiçbir şekilde ne dalına ne köküne ne de yaprağına süremeyiz. Yoksa dal ve kökleri, yaprakları yanar ve çiçek çıkarmak yerine orkideniz daha da kötü olur. Şimdi sizlere sarımsağı orkidelerinizin yapraklarının ve köklerinin sağlıklı olabilmesi ve bol çiçek dalı çıkarabilmesi için en doğru yöntemi göstereceğim. Hemen bunun için sizlere ilk yöntemimden bahsetmek istiyorum. Orkidelerde budama işlemi nasıl yapılır? Bunu size detaylı göstereceğim. Bakın bu ana dal. Ana daldan çıkan bir çiçek dalı gördüğünüz üzere bütün çiçeklerini döktü. Çiçeklerini döktüğü boğumlar, bakın şöyle yakından gösterirsem bunlar çiçeklerini döktüğü boğumlar ve şu anda boş boğumlar. Bu boğumlardan artık çiçek dalı çıkmayacak. Bu yüzden budama işlemini yapıyoruz ki boğumlardan tekrardan çiçek dalı çıkabilsin. Bu bir boğum ve gördüğünüz üzere üzeri kabuklu. Yani bunların içinden tekrar çiçek dalı ya da K2 çıkabilir. Hemen bakın gördüğünüz üzere şurada boş boğumlar. Bu ilk çiçeğini dökmeye başladığı boğum. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından kesiyoruz. Bakın gördüğünüz üzere dolu boğum ve boş boğumun arasından kesiyoruz. Hemen bir parmak üzerinden tek hamlede ve keskin bir bıçak kullanmanız gerekiyor ki dalın ezilmemesi gerekiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. İhtiyacım olan sarımsak. 2 diş sarımsak kullanacağım bu yöntemde. Sarımsak özellikle orkidelerde köklendirme ve dezenfekte etme işleminde çok faydalı. Ve sarımsak ile orkidelerde hormon görevi sağlayarak özellikle hem boğum yerlerinin yeni çiçek dalı ve K2 çıkarmasını sağlayacağız. Hem de köklerini güçlendireceğiz. Hemen diğer sarımsağı da soyuyorum. Sarımsakları soydum ve şimdi bunun doğru kullanım yöntemini göstereceğim. İhtiyacım olan su ve sarımsak. 2 diş sarımsağı küçük ince parçalar halinde doğrayarak 1 litre suyun içerisine koyacağım.
Hazırlamış olduğum sarımsaklı gübreyi 12 saat yani bir gece dinlendireceğim. Bir gece dinlendirdim sarımsaklı suyu. Şimdi süzüyorum. Şimdi hemen yöntemimize geçelim. Bunun için bir pamuğa ihtiyacım var. Bir pamuğu bu şekilde sarımsaklı suya batırıp hafifçe sıkıyoruz. Ve burada boğum yerlerinin üzerine bu ıslak pamuğu yerleştiriyorum. Buradaki amaç boğum yerlerini sürekli yumuşak ve nemli tutarak hızlı bir şekilde bu yerlerden kiki ya da çiçek dalı çıkarmasını hızlandırmak. Bu işlemi sadece haftada bir kere de uygulayabilirsiniz. Böylelikle boğum yerlerinin yumuşayıp içerisindeki filizin hızlı bir şekilde büyümesini kolaylaştırırız. İkinci yöntemde ise direkt orkide toprağına hazırlamış olduğumuz sarımsaklı suyu gübre olarak veriyoruz. Özellikle kökleri çürüyen, yaprakları yumuşayan orkidelerde bu yöntem hızlı bir şekilde kök çıkarımını kolaylaştırır ve yapraklar yeniden canlanır. Bu işlemi de ayda bir kere uygulayabilirsiniz. Hazırladığım karışımı püskürtme kabının içine koyuyorum. Eğer ki orkidelerinizin yaprakları yumuşadıysa ve zayıfladıysa özellikle bu karışımı yapraklara sıkarak yaprakların kısa sürede canlanmasını da sağlayabilirsiniz. Bu işlemi 2 haftada bir uygulamanız orkidenizin yapraklarının canlanmasına yardımcı olur. Bu tarz gübreleri orkidenin sadece yaprak ve köklerine verebilirsiniz. Gübre ya da su kesinlikle orkidenin çiçek dalına sıkılmaz. Eğer direkt orkide tomurcuklarına su püskürtürseniz kısa sürede tomurcuklar sararıp dökülür. Bu kesinlikle yanlış bir yöntemdir. Bu yüzden çiçek dallarına hiçbir şekilde gübre ve su sıkmayın. Sizlerle daha önceden uygulamış olduğum bu yöntemlerin sonuçlarını da paylaşmak istiyorum.
Sizlerle orkidelerimin gelişimlerini paylaştım. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Videolarımda İngilizce sesli dinleme özelliği mevcuttur. Lütfen ayarlar kısmından bunu aktif hale getirin. Gördüğünüz üzere bu anlattığım püf noktalara dikkat ettiğiniz takdirde orkideler birden fazla çiçek dalı ya da keyiki çıkarabilir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.